Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili bilgilendirme videolarına devam ediyorum. Erkeklerin ilk gece korkusu olur mu? Bugün bunu konuşacağız. Tabii ki olur. Erkeklerde kadınların nasıl ilk gece korkuları var? Cinsellikle ilgili ilk gece, ilk cinsel deneyimlerinde tabii ki korkuları var. Özellikle ilk gece sertleşme sorunu onların ilk gece korkusu olarak karşılarına geliyor. Aslında temelde bir sertleşme sorunu olarak çok kabul etmiyoruz. Çünkü erkek genç, tecrübesiz, deneyimsiz ve kadın da genellikle böyle. Tecrübesiz çiftler ilk gece için aşırı beklenti içerisinde ve toplumun, ailelerin üzerinde yarattığı o aşırı beklentiler ve baskılar nedeniyle korku dolu bir cinselliğe ilk adımlarını atabiliyorlar. Kadınların biliyorsunuz klasik korkabiliyorlar, kasılabiliyorlar. Erkeklerde de sertleşme sorunu yaşayabiliyorlar. Toplum çok abartılı ve yanlış inançlarla dolu. Bu yanlış inançlarda yanlış beklentileri çoğunlukla bunun temel sebebi. Her ikisi de yani hem kadın hem erkek aile tarafından kadının bakire çıkma beklentisi içerisindeler. Erkeğin de çok iyi bir performans göstermesi yönünde inançlara sahipler ve böyle aileler beklenti içinde oldukları için de çiftten kanıt sunmalarını istiyorlar. İşte bu kanıt da tabii durumu daha karmaşık hale getiriyor. Hala ne yazık ki Anadolu'nun bazı bölgelerinde bu sorunu yaşıyoruz. Buna biz balayı iktidarsızlığı da diyebiliyoruz. Balayı iktidarsızlığı dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor erkeklerde. Aslında bir sertleşme sorunu değil. Cinsellikle ilgili olumsuz duygular vardır, olumsuz düşünceler vardır. En temel organımız aslında bizim cinsel organımız beyin. Bu da cinsel işlev sorunlarına, cinsellikten haz alamamaya, sertleşme sorunlarına, vajinismusa neden olabiliyor. İlk gece korkusunun kişinin temelinde bunu bilmiyor, kendini bilmiyor, bedenini bilmiyor, bedenini tanımıyor, kendiyle bedeniyle ilgili bazen olumsuz düşünce ve yargılara sahip ya da partneriyle ilgili, cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceler içerisinde olması bu sorunu güçlendiriyor. Erkek şöyle düşünüyor, diyor ki ya penisim sertleşmezse? Gerçekten kötü bir düşünce değil mi? Bir erkek olarak düşündüğümüz zaman zor bir durumla karşı karşıya o ilk gece. Bunda tabii toplumun da temel şeyleri var. Bunları aslında toplum olarak da bir gözden geçirsek güzel olur diye düşünüyorum. İlk geceye güzel başlandığı zaman evlilikte ilk gecenin sabahından belli oluyor evliliğin geleceği. O geceyi tabii ki güzel yaşamak gerekiyor. Erkekliği penise indirgeme, toplumun bu yargılarından dolayı güç unsuru olarak görmesi, penisin sertliğinin erkekliğin gücü, erkekliğin göstergesi olarak görmesi, erkek her zaman cinsel ilişkiye hazırdır gibi bir yanlış cinsel inançlar içinde olması ve beynin de bu olumsuz düşüncelerle zaten o eyleme başladığı zaman kaçınılmaz son olarak ilk gece sertleşme sorunuyla erkek yüz yüze gelebiliyor. Bu soruna neden oluyor. Balayı iktidarsızlığı yani ilk gece korkusundaki sertleşmenin temel sebebi işte bu psikolojide olmak. Zihindeki bu olumsuz düşüncelerde olmak. Organik hiçbir sebebi yok. Ve böyle başladığında erkek ardından performans anksiyetesi dediğimiz durumu yaşıyor. Yani başaramama korkusu. Bundan sonraki cinsel eylemlerinde de stresli hale geliyor. Yine işte sertleşemezsem. İlk gece kendinden beklenenleri yerine getirememiştir erkek. Eşinin çevresinin olumsuz tutumuyla karşılaşmıştır. Erkek garibim benim ne yapıyor? Cinsel özgüvenini kaybedebiliyor. Her başarısız denemede durum daha da pekişir. Evet, ne oluyor? Garibim erkek kısır döngüye giriyor ve gerçekten bu baskı altında bu korkular daha da pekişiyor, daha da güçleniyor. Her başarısız denemenin ardından gerçekten sertleşme sorunuyla yüz yüze geliyor. Kadının korkuları da bazen erkeği bu hale getirebiliyor. İşte acıyacak, kanayacak, patlayacak, işte yırtılacak. Bu korkular içindeki kadın da partneri hassassa ona zarar vermeme düşüncesiyle bazen de o korkuları erkeğe yansıtır. Ya acıtırsam, ya kanatırsam, ya zarar verirsem bu korkular da erkeğe yansırsa durum daha da içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Bunun için de tabii ki evlilik öncesi cinsel danışmanlık almak gerekiyor. İlk gece için cinsel hurafeler neler? Şimdi onları konuşalım. 1. Kızlık zarı yırtılır. Kızlık zarı delinir. Kızlık zarı patlar. Çok kanama olabilir. Hastaneye kaldırılabilir. Çiftler kilitlenip kalabilir. İlk cinsel ilişki zordur, çok ağrılıdır, çok kanamalıdır. Oluk oluk kanama olur, kadının canı çok yanar. Dişine sıkması gerekir, yapmak zorunda. İşte bu saydığım hiçbir şey gerçeklikle ilgili değil. Bunların hepsi hurafe,
mit, yanlış cinsel inançlar. Bizler yetişirken çocukluğumuzdan itibaren toplumda bu hurafelere maruz kalıyoruz. Gerek okulda, gerek arkadaşlarımız içinde, gerek mahallede, gerek aile içerisinde bunları duyuya duyuya büyüyoruz. Öyle olunca da gerek kadın, gerek erkek ilk geceye böyle başlıyor. Kafalarındaki bu olumsuz düşünceler, olumsuz cinsel inançlar nedeniyle cinsel ilişkiyi gözlerinde çok büyütüyorlar. Aslında bedenimizdeki hiçbir organ işlevini yaparken ağrı, acı duymaz. Bunlar zihninizden silmeniz gereken düşünceler. Bunların hiçbiri gerçek değil. Diğer bir konuya geçiyorum. Bir kadının tutumu. Yani o ilk gece kadın eşinin performansını bazen bilinçli, bazen de farkında varmadan belli ettiklerinde, yani yüzü düştüğünde, ay işte penisini beğenmediğinde ya da işte sertleşmesini alay ettiğinde filan, bu da erkekler için olumsuz etkilere sahip. Diyelim ki erkekler mastürbasyon denemelerinde bir sorun yaşamıyorlardı ya da önceki cinsel yaşamlarında sorun yaşamamalarına rağmen, sertleşmeyi elde edebilmelerine rağmen ilk gece o cinsellikte sertleşme sağlayamaz eşindeki bu tutumdan dolayı ya da aniden kaybedebilir. Bahsettiğim süreçler erkeğin cinsel yaşamını ve bundan sonraki ileriki cinsel yaşamını da olumsuz etkileyebilir. Peki eşinizin ilk gece korkusunu yenmesi için ne yapmanız lazım? Ve sevgili beyler, ilk gece korkusunu yenmek için ne yapmanız lazım? Çünkü evliliğin gidişatı açısından bu sorun kısır döngüye girmeden çözmeniz gerekiyor. Bu korkuya girmeden başlamanız gereken aslında güzel bir cinsel yaşam, sevgi dolu, doyumlu bir cinsel yaşam, ruhların ve bedenlerin kaynaştığı bir cinsel yaşam paylaşımı, aslında böyle korkuların olmadığı bir süreç. Bir güç gösterisi değil, bir performans gösterisi değil, bir bekaret ispatı değil ya da bir sınav, bir yarışma da değil. Cinsellikte başarı diye bir kavram yoktur bir kere. Başarılı olmak ya da başarısız olmak diye bir şey cinsellikte yok abi. Keyif alınan bir süreç aslında. Olabildiğince birbirimizin bedeninden haz aldığımız, keyif aldığımız, sevgiyle, şehvetle yaptığımız aslında doyurucu bir cinsel yaşam önemli olan. Ondan dolayı da bilgilenmek gerekiyor. Bu inançları çözmeniz gerekiyor. Ne performansınızı göstermek zorunda olduğunuz, ne kendi bekaretinizi ispat etmekte olduğunuz bir süreçtir o ilk gece. Birbirinizin bedeninize, dokunuşlarınıza keyif aldığınız bir süreçtir bir cinsel yaşama, ilk adım attığınız o ilk gece. Ona başlamadan önce yenmek için ne yapabilirsiniz? Az önce saydığım cinsel hurafelerin gerçek olmadığını bilin. Kadın ne kanar, ne yırtılır, ne patlar, bunların hepsi aslında o hurafeler, zor bir eylem değildir. Çünkü ön sevişmeye gereken önemi verdiğiniz zaman, yeterli vajinal ıslanma elde ettiğiniz zaman, zihninizden penise odaklı bir cinselliği çıkardığınız zaman o noktada zaten keyifli bir hale gelecek. Ama o penisi odağa koyduğunuzda gerekli sertleşmeyi elde edemeyebilirsiniz ve tecrübesizsiniz. Bu son derece normal. Yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Sertleşmemesini çok kafaya takarsanız işte o sertleşme sorunu sürekli tekrarlamaya başlayacak. Ama siz ön sevişmeye gereken özeni gösterirseniz, gerekli cinsel danışmanlık alırsanız bu korkularınızdan kolaylıkla arınabilirsiniz. İlk gece korkusunu yenme ile ilgili ufak tiyolar verdim. Bununla ilgili devam edecek başka videolarım olacak. Lütfen takipte kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.